Dostlar herkese selamlar. Bugün 17 Kasım 2025 Pazartesi. Zorlu bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta önemli bir bilanço bizi bekliyor. Fed faiz kararıyla ilgili belirsizlikler sürüyor. Gelin hemen hafta analizimize başlayalım. Fear and Greed Endex'e başlayalım arkadaşlar. Extreme Fear'da 22 puandayız. Dün kriptolar bir ara geri geldiğinde bu daha da aşağılara düşmüştü, 10 civarlarına. Şu anda yine Extreme Fear 22 puan civarındayız. Tabi korkunun devam etmesi çok normal. Çünkü bakın şimdi Fed Rate Monitor'da da göreceğimiz üzere 10 Aralık'taki faiz oranı kararının 25 bas puan düşeceğiyle ilgili oran %40'ın da altına düştü. Bu %100'lerle başlamıştı. Geçtiğimiz hafta %50'ye düşmüştük ve bugün düşüş devam ediyor. Bu düşüşün asıl sebebi Ekim ayında enflasyon ve işsizlik datalarının gelmemesinden dolayı Fed'in faiz kararı veremeyeceği, indirim yönünde bir karar veremeyeceği yönünde bir piyasada algı oluşması. O nedenle bu hafta ekonomik takvimde özellikle çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Burada Fed üyelerinin de konuşmalarını göreceğiz. O nedenle burası çok çok önemli olacak. Burada piyasa kilitlenecektir bu açıklamaya ve buradan çıkacak sonuçlara kilitlenecektir diye düşünüyorum. Perşembe günü de işsizlik oranı gelecek. Artık tabii hükümet açıldığı için bu verilerin hepsini bekliyoruz arkadaşlar. Cuma günü ise PMI'ları, hizmet ve üretim satın alma PMI'larını bekliyoruz. Peki bu hafta bizi asıl bekleyen konu ne? Bu hafta Nvidia haftası arkadaşlar. Çarşamba günü kapanış sonrasında Nvidia'nın bilançosu gelecek. Nvidia bilançosuna kadar çarşamba günü zaten burada da bahsettim. FOMC konuşmaları da olacak. Aynı güne Nvidia bilançosu da geliyor kapanış sonrasına. Asıl piyasa sanki yön kararını çarşamba günü verecek gibi duruyor. Hem Fed üyeleri konuşmaları sonrasında hem de Nvidia bilançosunun sonrasında gibi duruyor. Çarşamba günü dediğim gibi Nvidia'nın, Palo Alto Network'ün, yani önemlileri sayıyorum, bilançoları var. Salı günü ise Home Depot'un açılış öncesinde bilançosu gelecek. Perşembe günü de Walmart ve Webull'un bilançolarını karşılıyor olacağız arkadaşlar. Gelin hemen Nasdaq'a geçelim ve grafiklerimize başlayalım. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bazı tweetler de atmıştım. Kendi oyun planımla ilgili 50 günlük ortalamanın altında epey bir nakite dönerim demiştim. Cuma günü 50 günlük ortalamanın epey altına inmiş olsak da üstünde bir kapanış geldi. Hacimde önceki günlerin üstünde ancak ortalamanın altındaydı. Bugün yine aynı bölgeyi, aynı stratejiyi izliyor olacağım. Şu anda %0.46 pozitif devam ediyor Nasdaq. 50 günlük ortalaması yine bakın çok milimetrik bir biçimde test etmiş. Tekrar bu sarı kanal içerisine atmaya çalışıyoruz. Burada asıl düşen kırıldıktan sonra bence rahatlama gelecektir. O günde sanki çarşamba günü olacak gibi verilere ve gelecek bilançolara bakacak olursak. Buradaki oyun planımı tekrar çok kısa geçecek olursam 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışta, ya çok kıl payı bir kapanış olmazsa muhtemelen de 24.785 buradaki önemli yatay desteğimiz. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda %60-70 civarı bir nakite geçmeyi planlıyorum. Yani kabus görmektense %5-6 belki %7-8 yukarıdan oyuna dahil olmak benim için daha cazip bir durumda şu anda. O nedenle bu şekilde bir plan belirledim. S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de benzer durum geçerli arkadaşlar. Bakın 50 günlük ortalamanın üstüne altında ciddi bir iniş olmuştu ancak üstünde kapanış geldi. Bugün de yine %0.27 yatay pozitif bir seyir var S&P 500'de. Tabi burada nakite geçmeyi düşünürken hem Nasdaq 100 hem de S&P 500 iki grafiği de birlikte değerlendireceğim. Çok kıl payı olan durumlarda belki 1-2 gün daha gözlemeyi ya da belki biraz nakite geçip biraz daha beklemeyi düşünebilirim. Trend Kulübü'nde bunları anlık paylaşıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sizleri Trend Kulübü'nde de bekliyorum. En azından bir denemiş olursunuz, bir aylıkta olsa, yani sizler için bir fırsat olabilir bu. Russell 2000'e geçelim arkadaşlar. Russell 2000'de de durum biraz daha kötü. Çünkü 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar aldık. Şu 2395 yatay desteği benim için önemli bir destekti. Ancak altında attığı fitillerden de bir destek çekecek olursak onun üstündeyiz şu an için. Ancak 2379 dolar altındaki kapanışlarda 100 günlük ortalamada kendimizi bulabiliriz. O nedenle Nasdaq 100 ve S&P 500 toplamadan Russell 2000'de de çok bir şey beklememek gerekiyor. Özellikle Fed'in faiz kararının %40 altına düşmesi, yani 25 bas puan indiriminin %40 olasılığın altına düşmesi Russell 2000'i ciddi anlamda zorluyor diyebiliriz.
Evet, VIX'e geçelim. VIX tabi henüz açılmadı. Şu anda çektiğim saat itibariyle 200 günlük ortalamayı destek alacak şekilde kapanış yapmıştı Cuma günü. Bugün yine aşağıda 17 dolar, yukarıda ise 22.58 dolar destek ve dirençleri olarak takip edeceğiz. Max 7'a geçelim. Apple güçlü duran hisse senetlerinden, bunu uzun süredir bahsediyorum. 265 dolar desteğimizin üstünde kapanış yaptık. Ancak 277 doların da henüz üstüne geçemedik. O da tabii ki endeksten dolayı. Endeksler toparladığında 277 dolar üstündeki kapanışlarda kanal zirvesi olan, bakalım şu bölge neresi oluyor, yaklaşık 290 doları test edecektir diye düşünüyorum. Amazon'a geçelim arkadaşlar. Amazon yatay desteğinde 233 doların hemen üstünde kapanış geldi. Bu hafta yine 233 dolar aşağıda destek, yukarıda ise ilk direnç 238.85 dolar önceki zirvesi olarak takip edilecek. Google'a geçelim. Google benim bu yıl çok güvendiğim hisselerden. Özellikle 2025 ikinci yarısı ve 2026 için çok güvendiğim hisselerden. Bunu daha önce belirtmiştim. Cuma günü kapanışta Buffett'ın da hisse aldığı ortaya çıktı. Bugün iyi bir açılış yapacaktır tahminim. Aftermarket'ta %6 civarıydı. Pre-market'ta baktığım kadarıyla Robinhood'dan iyi bir açılış gelecektir. Endeks çok bozmazsa. O nedenle 280 üstündeki kapanışlar önceki zirvesi olan 291 dolara getirecektir diye düşünüyorum Google'ı. Evet, Meta'ya geçelim arkadaşlar. 200 günlük ortalamanın altında satış baskısı devam ediyor. O nedenle artık bir dönüş mumu ya da bir formasyonu görmeden yine de kısa vadeli Meta'ya giriş yapmamak gerektiğini hatırlatmış olalım. Burada bir ara, bakın şurada bir ara direncimiz oluşmuş. Yaklaşık 629-630 dolarda. Şu anda ise tam desteğinde 609 dolar civarındaki desteğinde kapanışı yapmış Meta. Microsoft'a geçelim arkadaşlar. Microsoft 50 günlük ve 100 günlük ortalamanın altında. Cuma günü aslında %1.37 fena bir hareket yapmadı. Yani Maximum şirketleri içerisinde bakın en yüksek Microsoft prim yapmış. Ancak 100 günlük ve 50 günlük ortalama çok önemli desteği, yaklaşık olarak 514 dolar üstündeki kapanışlarda yoluna devam etmek isteyecektir. Altında ise tekrar 490-495 dolar desteklerini test edebilir. Nvidia'ya geçelim arkadaşlar. Nvidia'da da bakın şu yükselen trendin altında kapanış gelmişti. 50 günlük ama ortalamanın üstündeydik. Cuma günü tekrar güzel bir artışla, en çok yükselen Nvidia'ymış bu arada. 1.77'lik artışla tekrar bu yükselen trendinin içine attık. 50 günlük ortalamayı koruyor. O nedenle 50 günlük ortalama en önemli desteğimiz Nvidia için. O da yaklaşık 185 dolar civarından geçiyor. İlk direncimiz ise 195 dolar. Tesla'ya geçelim arkadaşlar. Tesla'da şu konsolidasyon bölgesinden çok bahsetmiştik. Ne tarafa kırarsa oraya sert gider demiştik. Aşağı kırdı ve sert gitti. Kırdıktan sonra 382 dolarları bile gördük yaklaşık olarak. 100 günlük ortalamaya kadar neredeyse geri geldi. Bugün yine aynı bölge çok önemli desteği 376, ancak öncesinde 401 dolarda şurada iğne attığı bölgenin desteği var diyebiliriz. Yukarıda ise 417 dolar ilk direncimiz. Çok sorulan hisselere geçelim arkadaşlar. Palantir ile başlayalım. 50 günlük ortalamanın altına attı. Biliyorsunuz Michael Burry'nin de shortladığı hisse senetlerinden birisi. O nedenle baskının olması da çok normal. Ancak 100 günlük ortalamanın üstünde kapanışı Cuma günü yaptı. %1'lik bir artışla. Burada artık 173 dolar ilk desteğimiz, ancak en önemli desteğimiz 100 günlük ortalamamız 168.58 dolardan geçiyor. İlk direncimiz ise 50 günlük ortalama, bize hep iyi destek olmuştu Palantir'de. Artık önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. O da 180.47 dolarda. AMD'ye geçelim arkadaşlar. AMD önceki zirvesini geçemediği için geri geldi. Ancak şurada bizim her zaman takip ettiğimiz kanalın, bakın yükselen trendinde tam milimetrik test etmiş ve kapanışı üstünde yapmış. 246.81 ile %0.46 kayıpla Cuma günü kapattı. 240 dolar önemli desteğimiz olacak bu hafta arkadaşlar. Çünkü bu bölge, bu yatay bölge epey bir test edildi. Burada direnç olarak test edildi. Burada ise bakın destek aldı. Burada da destek aldığı bölgeler var. O nedenle 240 dolar önemli desteğimiz. Yukarıda ise devam ederse 267 dolar bir sonraki direncimiz diyebiliriz. Evet, Micron'a bakalım. Micron'da da uzun zamandır şu kanalı takip ediyorum biliyorsunuz. Bakın, kanalı takip ettiğiniz sürece Micron'da hiçbir problem yok. Çok rahat trend sürebilirsiniz. Çok rahat kar alım yeriniz de belli. Cuma günü kanalın altında açılış yapmasına rağmen çok güçlü bir mum. Bakın, hacim de çok iyi. Son dönemlerin en yüksek hacmi.
Tekrar kanal içinde kapanışı yaptı Mikron ve yine bu kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Trendi sürecekler. Kanal direnci ve kanal desteği takip ederek bence devam edebilirler. Kanal desteği aşağı kırıldığında ve günlük kapanış geldiğinde kar al yapılabilir diyebiliriz Mikron için. Marvel'e geçelim arkadaşlar. 50 günlük ortalamadan Cuma günü çok bakın yine milimetrik bir tepki alıyor ve önemli desteği 85.32 yatay desteğinin üstünde kapanış yapmış. 86.45 ile kapanışı yapmış. Bu hafta yine 85 dolar en önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge önemli destek. Altında da 83.27 50 günlük ortalamamız en büyük desteğimiz. Yukarıda ise 92-93 dolar civarı yatay direnç olarak karşımıza çıkıyor. Evet, data center'larda düşüş devam ediyor. Nibius'ta da o nedenle düşüş devam ediyor. Zaten ikili tepeden bahsetmiştik. 50 günlük ortalamanın altına da attığında artık iyi görünmez demiştik. Teknik anlamda ve kısa vadede 100 günlük ortalamaya kadar satış geldi. Hatta 100 günlük ortalamanın da altında kapanış geldi. Cuma günü %5.74'lük bir kayıpla günü kapattı. Aşağıda artık burada önceki zirvelerinden biri olan 75.96 dolar civarı var. Eğer bu bölgenin de altında kapanışlar gelirse artık burada bırakmış olduğu gap'i almak isteyebilir. O nedenle kısa vadeciler Nibius'ta teknik anlamda bir geri dönüş görmeden, en azından bir düşen kırılımı vesaire görmeden bence trade'e girmemeli. Çok düştü, kısa vadede işte bir %5-10 alırım diye girerseniz bakın burada da yapabilirdiniz. İçeri girebilirsiniz ama uzun vadeciler için gerçekten iyi fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bugün ise takip edeceğimiz ilk direncimiz 100 günlük ortalama, yani 100 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar, oradaki tutunmalar önemli. 84.36 bu bölge oluyor. Aşağıda ise 76 dolar desteğimiz. Upstart'a geçelim arkadaşlar. Upstart'ta düşüş devam ediyor. Ne demiştik? Şurada 31-32 dolar bölgesine kadar düşebilir demiştik. Bu bölgede o uyarılarımızı yapmıştık. Hatta ilk uyarımızı şu yükselen trend aşağı kırıldığında yapmıştık. Yani burada bizi dinleyen dostlar olduysa kendini %44'lük bir düşüşten korumuş oldu. Hala bir geri dönüş hikayesi yazabilecek mi belli değil. En azından şu bölgede bakın kısa vadede 42.29 üstünde kapanışlar gerekli ki şu gap'i de kapatabilsin ve bir an önce 45 dolara gelebilsin. Henüz geri dönüşle ilgili çok ciddi bir sinyal yok. Sadece şu kısadaki düşeni kırmış görüntüsünde ama o da zamansallıktan kırmış gibi görünüyor. Takip etmekte fayda var. Oscar'a geçelim arkadaşlar. Oscar geri çekilmeye devam ediyor. 13 dolardaki yatay desteğine kadar geri çekildi. Burada da henüz olumlu bir şey söylemek çok mümkün değil. Bütün ortalamaların altına attı. Ortalamaların hepsi de bakın trendlerini aşağı yönlü çevirmiş durumdalar. 200 günlük biraz daha geç çevirecektir. Çünkü uzun vadeli bir ortalama olduğu için. Ancak onda da yavaş yavaş biraz daha yaklaşacak olursak bakın. Orada da artık aşağı doğru kırılım başlamış. 13.34 dolar önemli desteğimiz Oscar için bu hafta. Yukarıda ise 15.92-16 dolar civarı hem yatay direnç hem de 200 günlük ortalaması kuvvetli direnci olacak. Oklo'ya geçelim arkadaşlar. Oklo'da Obo'dan bahsetmiştik. Obo sonrasında bu bölgede yukarı gelmeye çabası oldu ama bunların hepsi düşüş onayı olarak kaldı ve Cuma gününü de %4'lük bir kayıpla kapattı Oklo. 100 günlük ortalamasının üstünde bir kapanış geldi. Bu hafta 95.54 100 günlük ortalaması önemli destek olarak karşımıza çıkacak. 111 dolarda direncimiz. Evet, EOS'ya bakalım arkadaşlar. EOS'de de burada bakın bir ikili tepe formasyonu oluştu. Burası bir tepe, burası bir diğer tepe. Ve üstünde kapanışlar alamayınca bir gün almış olsa da sonrasındaki gün tekrar aşağıya geldi. Yani böyle durumlarda ne yapmak lazım? Teknik anlamda burada girdiniz mi? Burada stop olacaksınız. Yani bakın. Yani çok güzel bir stop örneği. Ne kadar stop olmuş olurdunuz? Hemen bakalım. %3 civarı bir stop olurdunuz. Ama stop olmamak bakın ne kadar kötü. Buradan %28 %30'a yakın bir kayıp. Yani stop olmayan kişi burada teknik anlamda şuna girmiş ve %3 stop olmam ben diyen kişi %30'a yakın para kaybetmiş. Yani stopun önemini görüyorsunuz. 50 günlük ortalamaya kadar da geri çekildi diyebiliriz artık EOS için. 13.18 çok önemli desteğimiz burada. Hem yatayda hem de 50 günlük ortalama olarak. 14.43 ise direncimiz. HUD'a geçelim arkadaşlar. HUD'da da 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar sürüyor. Düşen trend devam ediyor. Cuma günü de 100 günlük ortalamanın
altını test etmiş olsa da üstünde kapanış geldi ve günü %0.80 pozitif tarafta kapattı. Bugün yine önemli olan desteğimiz 117 dolar bölgesi. Hem yatay destek hem de 100 günlük ortalamamız. Direnç ise 132-133 dolar civarında 50 günlük ortalamamız diyebiliriz. Limonade'e geçelim arkadaşlar. Limonade'de bakın zaten şu kırılımı Twitter'da da yazmıştım. Sonrasında gitti. Burada artık karar vereceği nokta şu bayraktan sonra nereye kırarsa demiştik. Aşağı kırılım geldi. O nedenle artık şurada kar alınmış olması gerekiyordu. Yani formasyon burada artık kar al dedi. Burada başlayan hikaye %62'leri görse de %35-36 civarında size kar aldırdı diyebiliriz. Şu anda aşağıda 61.79 bölgesi önemli desteğimiz. Yukarıda ise Fibonacci noktası olan 72 dolar önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. İren'e geçelim arkadaşlar. İren de tabi data center'lardan olduğu için 50 günlük ortalamanın altında devam ediyor. Şu bölge aslında 47.14 dolar çok önemli desteğimizde. Onun hemen altında bir kapanış geldi. Bugün bakalım toparlayıp üstünde kapanış yapabilecek mi? O nedenle 47-48 dolar civarı önemli direncimiz olacak bugün için. Aşağıda ise eğer bu bölgede tutunma gerçekleşmezse 40 dolarlara kadar bir geri çekilme, şuradaki desteğine kadar bir geri çekilme olabilir. SOFA'ya geçelim arkadaşlar. SOFA'da da aslında bilanço da güzel geldi ama tabi düşüşten nasibini alan şirketlerden oldu. 50 günlük ortalamanın altında açılış yaptı. Üstünü denedi ancak kapanışı yapamadı. Bugün tekrar aynı bölgeyi izleyeceğiz. Yani 28.50 dolar üstündeki kapanışlar SOFA'da önemli bugün için. Aşağıda ise 26.38 önemli desteğimiz. United Health'e geçelim arkadaşlar. Orada da bizim analizimiz neydi? 50 günlük ortalamanın üstünde al. Gap'i kapattığı yerde pozisyonu kapat. Çünkü 200 günlük ortalamada orada. O bölgeyi bu şekilde pozisyon alıp kapatanlar zaten nereden baksanız bakın şurada 50 günlük ortalamanın üstünde al verdi. Sonra gittik burada kapattık. Yaklaşık %24'lük bir kar elde etmiş olmalıydınız bu analize göre. Sonrasında zaten aynı bölgeden satış geldi. 200 günlük ortalamada artık iyice yaklaşmıştı. Ve 50 günlük ortalamanın altında 100 günlük ortalamanın üstünde bir konsolidasyon dönemi başladı gibi görünüyor United Health için. Bugün yine hatta bu hafta 318 bölgesi çok önemli destek. Yukarıda ise 342-350 dolar bölgesi önemli direncimiz. CrowdStrike'a geçelim arkadaşlar. Önceki zirvesinin üstünde bakın kırılım geldi. Teyit aldı. Tekrar teyit aldı. Hatta yükselen kanalını da bozmadı. Cuma gününü %1.47'lik artışla kapattı. Şu kanalı artık takip edebiliriz. Önceki zirvesinin altındaki kapanışlar net stop olacak şekilde. AppLovin'e geçelim arkadaşlar. AppLovin'de de yine bilanço iyi geldi. Burada artık gap'i neredeyse kapatmaya geldi diyebiliriz. Eğer düşüş devam ederse muhtemelen şu benim çok önceleri çizmiş olduğum yükselen trendinin de desteğini test edecek. Hem 100 günlük ortalamayı test edecek, hem bu yükseleni test edecek, hem de gap vardı burada bir gap'imiz. Onu da kapatacak mı göreceğiz. Tabii ki bunu yapmadan endeks yükselmeye devam ederse ya da başlarsa yukarıda dönebilir. Ancak en önemli bölgemiz 507 dolar desteği AppLovin'de. Yukarıda ise 566 dolar ve 615 dolar ilk dirençlerimiz. Evet, Rubrik'e geçelim arkadaşlar. Rubrik'te de düşüş devam ediyor. Şu düşen kırılıp yukarıda kapanış gelmediği sürece de bu düşüş devam edecek gibi. Çünkü şuradaki bakın önemli desteğini de aşağıya kırmış. Asıl desteğimiz burasıydı. Sonra burada bir konsolidasyon bölgesi oluşturdu. Onu aşağı kırdı ve üstünde kapanışı yapmışız. Burası umarım bir fake olarak kalır ve sonrasında düşeni kırar. Yalnız dead cross geliyor. 50 günlük ortalama gelmiş bile, hatta 200 günlük ortalamanın altına inmiş durumda. Umarım artık buradan bir yükseliş başlar da bu tekrar yukarı kırarak devam eder. Çünkü Rubrik yatırımcıları epey var biliyorum. Ben de onlardan birisiyim. Şirket de iyi bir şirket ama piyasa şu anda maalesef yüzüne bakmıyor uzun zamandır. ASTS'ye geçelim arkadaşlar. ASTS'de de bakın düşen kanal devam ediyor. Şu düşeni artık bence revize edebiliriz. Şu şekilde bir revize yapabiliriz. Düşenimiz devam ediyor. Ama 50 günlük ortalama burada en önemli direncimiz. O da 65 dolardan geçiyor yaklaşık olarak. Eğer 65 dolar üstünde kapanış gelirse ASTS biraz daha rahatlayacaktır. Aşağıda ise 100 günlük ortalamamız olan 57.16 dolar önemli desteğimiz ASTS için. Değerli metallere geçelim arkadaşlar. Değerli metallerle ilgili 4200 dolar hedefti. Nerede hedefti? Şuradaki kırılımdan sonra hedefti. Altındaki kapanışta pozisyon kapatmak gerektiğini söylemiştik.
Artık şimdi burada önemli olan, bakın burası bir tepeydi. Daha düşük bir tepe geldi. Bu bölge altında kapanışta, yani 3900 altındaki kapanışlarda daha düşük bir dip gelecek mi, buna bakacağız. O nedenle özellikle 3900 altında mesela short pozisyon denenebilir. Çünkü daha düşük bir dibe gidecek demektir bu. Hem de 50 günlük ortalamanın da altında kapanış demektir. Orayı takip ediyor olacağız. Bugün önemli desteğimiz 4046 dolar, direncimiz ise 4114 dolar. Gümüşe bakalım. Gümüşte ikili tepe yaptı. Gümüş biraz daha hızlı gitti. Daha iyi performans gösterdi. Bu da ikili tepe formasyonundan şu anda geri dönüyor. 52.63'ün altındaki kapanışlarda kar al bölgesiydi. Konuşmuştuk zaten. Burada kar alanlar, burada pozisyon alıp da burada kar alanlar. Spot'ta yine nereden baksanız %3,5'luk bir kar elde etmiş oluyorlar. Bugün 50.25 önemli destek, yukarıda ise 52.63 önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Evet, kripto paralara geçelim arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili sizleri epey uyardığımı düşünüyorum. Dead Cross'ta gelmişti. Ne demiştik? 107 bin altında çok dikkat dedik. 101 bin altında ise çok daha dikkat demiştik. Bunların hepsi geldi, gerçekleşti ve size bir büyük resim çizmiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama o büyük resimdeki bakın desteğimize geldik. Yani bugün, yani hafta sonunu da orada geçirdik ve bugün artık daha önemli bir gün, çünkü hafta sonu hacimler bakın düşük. Bugün bakalım karar verecek Bitcoin. Eğer aşağı kırılım gelirse yatay desteği olan 89.000, 88.700, 89.000 lira kadar bir düşüş beklerim. Ancak bu bölgenin altında, yani 93.500 civarının altında kapanışlar gerekli. Buradan toparlanma olacak mı göreceğiz. Ethereum'a geçelim arkadaşlar. Ethereum'da da ortalamaların altındayız. 3000 dolar üstünde seyrediyoruz şu anda. 3000 doların altında ise 2878 dolar önemli desteğimiz olduğundan bahsediyorduk. Yine aynı şekilde burada da şu düşene de bir bakalım. Şöyle bir düşenimiz de var gibi arkadaşlar. Şöyle çizersek, evet. En çok teması burada alıyoruz. Bu düşenin altında kaldıkça düşüş devam edecektir. 2878 önemli desteğimiz bugün için. Dirençlerimiz ise, aslında en önemli direncimiz 200 günlük ortalama. 200 günlük ortalamanın üstüne atmadan zaten rahatlamayacaktır Ethereum. Ripple'a geçelim arkadaşlar. Ripple'da da Dead Cross'un geldiğinden bahsetmiştik. 2.30 desteğinin altında kapanış devam ediyor. Bugün o nedenle 2.30 dolar önemli direncimiz. 2.06 önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Evet dostlar, zor bir haftayı geride bırakmıştık. Çok da yine kolay olmayan bir haftaya başlıyoruz. Bahsettiğim gibi Nvidia'nın bilançosu, FOMC toplantı tutanakları, bunların hepsi özellikle çarşamba günü bizler için önemli olacak. Benim için en önemli seviye, başında da bahsettim, sonunda da çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Endekslerin 50 günlük ortalamaları. 2025 yılı içerisinde çok güzel paralar kazandık. Bu paraları tutmak da önemli bizler için. O da bir meziyet, o da bir başarı arkadaşlar. Çok fazla iştahın yüksek olduğu bölgeler değildir. 50 günlük ortalamanın altındaysak şu anda üstündeyiz. Bir problem yok. Eğer altına atar ve orada kapanışlar görürsek diye bu konuşmayı yapıyorum. O bölgenin altında olursak biraz daha riskimizi düşürmekte fayda olduğunu görüyorum. En azından biraz daha dışarıdan izleriz. Nakiti biraz çoğaltırız. Belki daha farklı fırsatlar buluruz diye düşünüyorum. Ancak orta uzun vadede endekslerde bir problem görmüyorum. Likidite devam edecek. Hükümetin açılmasıyla zaten bu hafta artık onun etkilerini de görürüz. Fed'in parasal sıkılaşması 1 Aralık itibariyle bitiyor. Trump'ın ara seçimlerle ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Popülist politikalara dönmesi gerekiyor. Çünkü demokratlar orada elini güçlendirdi. Son eyalet seçimlerinde de bunu gördük. Ki 2026 yılında en çok konuşacağımız konulardan biri olacağını düşünüyorum. O nedenle orta uzun vadede yine iyimserim. Ancak 50 günlük ortalamanın altına atarsa Nasdaq ve S&P 500 biraz dikkat diyorum sadece. Kendinize çok iyi bakın. Umarım iyi bir hafta olur. Tekrar görüşmek üzere.